Fadime'nin mutfağından herkese merhabalar. El açması böreğinizi oklava kullanmadan kolay bir şekilde hazırlamaya ne dersiniz? Detaylı tarif için videoma geçelim. Öncelikle böreğimin yağlanmasında kullanmış olacağım tereyağını erittim, tortusundan ayırt ettim. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve yağı soğuması için bir kenara alıyorum. Yoğurma kabına bir tatlı kaşığı tuz, bir su bardağı süt, yarım su bardağı su, bir yemek kaşığı dolusu katı yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Tarifim için toplamda 5 su bardağından bir parmak eksik un kullandım. Unun önce bir miktarını yoğurma kabına ilave ediyorum. Üzerine bir paket kabartma tozu ekliyorum. Tahta kaşıkla karıştırdıktan sonra kalan unu ilave edip hamuru pürüzsüz hale gelinceye kadar güzelce yoğuruyorum. Yoğurmuş olduğum hamurumu masanın üzerine alıp ara ara yapışmaması için un serpiştirerek masanın üzerinde de 2-3 dakika kadar güzelce yoğuruyorum ve 4 eşit parçaya ayırıyorum. Her bir parçayı beze ettikten sonra üzerini kapatıp 10 dakika dinlenmesini sağlıyorum ki merdane ile açtığımızda rahatlıkla hamurlarımızı açabilelim. 350 gram kıymanın üzerine bir orta boy soğan küçük küçük doğranmış şekilde ekliyorum ve bir demet maydanozun 1/4'ünü ince ince kıyarak kıymanın üzerine ekliyorum. Bir çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı tuz ekleyerek iç malzememi hazırlıyorum. Arkadaşlar yağ öncesinden eritmemizin sebebi yağ biraz donmuş olsun ki katı halde olan yağ ara yufkalara yayıldığında bolca yağ kullanmış oluruz. Böylelikle böreğimiz daha lezzetli olur. Açmış olduğum 2 yufkanın sadece ara katlarını yağlıyorum. Bu aşamada kıymalı iç harçtan koymuyorum. Çünkü yufkanın boyutunu büyütmek istediğimizde alttaki hamur ince olursa patlar ve dışarıya böyle kıymalar taşar, çirkin bir görünüm oluşur. Bu yüzden en alttaki 2 katta sadece hamur aralarını yağladım. Siz de bu şekilde denerseniz böreğinizin güzel bir görünümü olur.
Katlamış olduğum börek hamurumu fırın kağıdı sermiş olduğum tepsinin içerisine alıyorum. Kalan yağı da börek hamurumun üzerine döküyorum. Yağım tam ölçüyle tam olarak yetti. Arkadaşlar, tereyağını eritip muhakkak tortusundan ayırt edin ki eğer tortu içinde kalırsa böreğinizin üzeri yanar. Bunu unutmayın lütfen. Üzerini bir poşet yardımıyla örtüyorum. Oda ısısında 20 dakika kadar dinlenmesini sağlıyorum. Böylelikle rahatlıkla hamurumu açabileyim. Arkadaşlar, videomun içeriğini faydalı bulduysanız beğeni butonuna tıklamayı unutmayınız lütfen. İlk kez bu videoda benimle karşılaştıysanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Eğer el açması börek yapmayı seviyorsanız kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Yok, ben börekle falan uğraşmam diyorsanız da yakınlarınızda börek yapmayı seven arkadaşlarınız varsa linkimi onlarla paylaşabilirsiniz. Şimdiden desteği olan herkese ama herkese çok çok teşekkür ediyorum. Böreğimin üzerine bir yumurta sarısı sürdüm. Şimdi mutfak için kullanmış olduğum jiletle börek hamurumun üzerine çizikler atıyorum. Bu çizikler hamurun ortasına gelecek şekilde, yani derin çizikler olsun. Kıymamı çiğden kullandığım için kıymam pişerken böreğin içinde sulanmaya neden olabilir. Eğer bu derin çizikleri atmazsak böreğimiz yumuşak olur. Ben ne yapmak istiyorum? Böreğimin dışı çıtır, içi yumuşacık olsun istiyorum. Jilet, mutfak için kullandığınız bir jilet yoksa da bıçakla bu işlemi yapabilirsiniz. Ama muhakkak bu çizikleri atın ki böreğinizin içi de çok güzel bir şekilde pişsin. Böreğimizin fırından çıkmış son hali böyle kat kat çok güzel bir börek. Herkes el açması börek yapamayabilir ama bu böreği herkes yapabilir. Oklava kullanmanıza hiç gerek yok. Umarım denersiniz. Bugünlük de Fadime'den bu kadar. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.